Filiz Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Bu hafta bedensel görünüm ve öz saygı üzerine konuşmak istiyoruz. Bedensel görünümümüz ve öz saygı arasındaki bağ nedir? Bize biraz açıklayabilir misiniz? Aslında bir bağ yok, anlam yüklememizle ilgili. Yani bedensel görünüm şu aralar çok önem kazandı. Özellikle sosyal medya bunda çok etkili. Tabii ki sosyal medya ve bu internet bilişim ağı arttıkça da dünyanın her tarafındaki bize yüklenen beden algısının çok önemsendiği bir zamana geldik. Gençleşme merakı, olmadığın şey olma ihtiyacı. O da karşılığında işte öz saygısızlık ya da öz saygıdan geçer. Kendime öz saygı duymalıyım gibi. Yine böyle klişe kelimeler ve klişe eşleştirmelerle özdeşleşti. Bana göre insan eşsiz ve biricik. Ve her insanın kendine göre bir algısı ve her insanın olayları değerlendirme şekli var. Hani şu öz saygıdandır. Beden algım yerine olursa benim öz saygım olur. Ya da işte kendime daha iyi hissederim gibi. Böyle bir klişelerin içine girmeyi aslında hiç sevmiyorum. Doğru da bulmuyorum özetle. Çünkü herkes kendi iç dünyasında, kendi algısıyla yaşamını yaratmalı. Buna inanıyorum. Şimdi sosyal medya üzerinden bazen kendimizi olduğumuzdan daha iyi göstermek gibi bir çaba içerisine girebiliyoruz. İşte filtreler kullanıyoruz daha zayıf göstermeye, cildimizi daha pürüzsüz göstermeye veya farklı efektlerle, filtrelerle kendimizi olduğumuzdan daha iyi göstermeye çalışıyoruz. Oradaki paylaşımlarımızdan aldığımız geri dönüşler öz saygımızı destekler mi? Olumlu etkisi olur mu veya olumsuz etkileri mi olur? Bu konuyla ilgili ne konuşabiliriz? Yani sosyal medya artık o kadar çok yayıldı ve ilerledi ki ben şunu gözlemliyorum. 12 yaşındaki çocuklar, kız çocukları özellikle bayağı yetişkin 17-18 yaşındaki çocuklar gibi davranıyorlar. Ve aileler de bunu destekliyor. Gördüğüm zaman işte makyaj yapıyorlar, ona ait makyaj malzemeleri çıkmış, kız çocuklarına ait ojeler, oje takımları, makyaj malzemeleri. Bir taraftan böyle bir akım var. Bir taraftan da aşırı derecede işte kimyasallardan uzak, vegan, vejeteryan yaşam, işte o sağlıklı, bu sağlıksız diye yaşayan bir ekip de var. Aslında bu bizi hani koyun sürüsü gibi, ben tabiri caizse hani söz meclisten dışarı diyeceğim ama hani bir liderin peşinde ya da bir akımın peşinde yerleşmemize ve gitmemize sebep oluyoruz. Bütün bu kapitalist düzen diyeyim özellikle işte tüketmeye yönelik. Tüketmeye yönelik olunca bir şeyi tüketebilmen için senin eksik olduğunu anlaman gerekiyor. Yani o dolabında şekerin yoksa şeker eksiktir, gider marketten alırsın. Ama duygusal anlamda ya da fiziksel anlamdaki senin eksik olduğun, yani standarda uymadığın, çoğunluğa uymadığın şekilde olduğun anda diyorlar ki işte sen kendi kendine diyorsun ki ben şu eksiğim, ya bende bu yok, işte benim burnum şöyle, ne bileyim dudağım böyle. Dikkat ederseniz özellikle estetik salgın gibi. Kimse olduğu halden memnun değil. İş yerime giderken asansöre bindim. Çok genç 2 tane hanım bindi. İşte doktora gideceklermiş ya da bir estetikçiye. Bakıyorlar. Vücutların hiçbir yerinde kırışık yok aslında. İşte şu kaşımı şöyle istiyorum. Şuramda bir ince çizgi var. Onu düzeltmek istiyorum vesaireydi. Bunun da karşılığını şöyle söylüyorlar ki ben hani çenem durmuyor konuştum. Dedim ki çok gençsiniz, niye ihtiyaç duyuyorsunuz? İleriki yaşlara hazırlık yapıyoruz diyorlar. Ama hep eksik hissedeceksin çünkü yaş aldıkça vücut eski gençlik formundan çıkıyor. Bunun birçok biyolojik sebebi var. İşte östrojen azalıyor, vücut yıpranmaya başlıyor, eski gücün, eski şeyin kalmıyor gibi bir sürü biyolojik etkisi var. Önemli olan yaş almak değil, sağlıklı yaş almak tabii ki. Ama özellikle beden algısı çok fazla. Televizyonlara bakıyoruz. Daha nasıl fit olabilirim? Daha nasıl zayıf olabilirim? Daha nasıl sağlıklı olabilirim? Hep daha ekleniyor. O daha kelimesi sürekli bir açlığa, doyumsuzluğa ve tatminsizliğe itiyor. Yani benim öz saygım kendi değerlerimden kaynaklanmalı. Öz değerlerimden kaynaklanmalı. Neleri yapabiliyorum? Herkes aynı şeyi yapmak zorunda değil. Herkes aynı güzellikte, aynı prototipte olmak zorunda değil. Neleri iyi yapıyorum? Hangi duygularım özel? Benim ne özelliğim var? Yani bunlara odaklanmalı. Bir insan kendisini başka bir insanla kıyasladığı müddetçe işte Angelina Jolie ile kıyaslıyor. İşte ne moda Angelina Jolie
dudağı moda. Bakıyorsun ama onun doğuşu öyle ve ona yakışıyor ama senin bedeninde o fazla belli, sahte, suni. Bizi hep yapıyor, bir maske altında yaşamamıza sebep oluyor. Diğer yandan olmadığın şey olma çabası var. Mesela normal hayatında hiç öyle bir şeyin yok, tipin yok. Burnun öyle değil, dudağın öyle değil ama bakıyorsun bir filtreden geçiyor. Instagram'a giriyorsun, hiç bambaşka bir insan. Normal hayatta tanıyorsun. Hiç alakası yok. Kilosu öyle. Yani çok kilolu, bakıyorsun Instagram'da incecik. Ya da tam tersi de oluyor. Ben yakinen biliyorum. Kadın kendi erkek gibi profil açıp işte kadınlara sataşıyor. Çok eğleniyorum diyor. Bunlar olmaması gereken şeyler. Taciz ediyor, tahrik ediyor. Mesela çok bazı şeylerin bu konuda sınır konulması gerektiğine inanıyorum. Hiç alakan olmadığı halde her türlü sözel, işte görüntüsel tacize uğrayabiliyor. Özellikle kadınlar. Bunlarla ilgili bir filtre, bir sınırlama, bir engelleme. Bizim bunları tek tek altını çizmememiz lazım. Adama bakıyorsun, bayağı işte yaşlı, başlı, sakallı bir adam. Bu da yaşanmış bir hadise. İşte Facebook'tan anlaşıyorsun ama adamın fotoğrafı doktor, ameliyathanede yakışıklı bir şey. Gidiyorsun yakışıklı bir bulacaksın diye bambaşka birisi çıkıyor karşına. Dolayısıyla manevi değerlerimiz yok oluyor. Her şeyi maddileştirmeye, markalaştırmaya, işte ben oradayım, ben buradayım. İşte en lüks yere gitmediğine, belki orada çalışıyorsun ama ne yapıyorsun? Sanki oraya gitmiş, kendine bir orada işte içki içmiş, kahve içmiş gibi gösteriyorsun. Mış gibi yaşam oluyor. Bunun dozunu arttırdığın zaman hepimiz zaten dışarıya bir filtreyle kendimizi gösteriyoruz. Hiçbir zaman %100 içimizi dışarıya yansıtmıyoruz. Her zaman her insanın bir maskesi var. Ama şimdi bu maske sadece bu prototip üzerinden ya da böyle olması gerektiği gibi olduğu zaman hastalık boyutuna geliyor ki işte psikolojide DSM-5 diye kitap var. Sosyal medya bağımlılığı da bir rahatsızlık olarak artık kabul edilmeye başladı. Özellikle birçok ülkede, Fransa gibi 16 yaşına kadar mesela çocukların telefon kullanması kesinlikle yasaklandı. Çok önemli şeyler bunlar. Yani sonuçları gerçekten problem. Mesela kilo için geliyor. Diyor ki işte ay kiloluyum diyor. Bakıyorsun incecik, hiçbir şey yok. Ama diyor şu kadar daha vermem gerekiyor. Niye o algı kafasında? O daha algısı kafasında. Halbuki çok güzel, güzelliğine bakmıyor, hep eksikliğine bakıyor. Neyim eksik? Bacağımın yan tarafında ufak bir çıkıntı var. Bütününe baktığın zaman çok güzel. Kimse bütüne bakmıyor. Detaylarda boğuluyor ve bu boğulma hissi bizi hep özümüzden, kendimizden uzaklaştırıyor. Yani bir sürü bağımlılık var. Mesela bu tarafta sağlıklı olma bağımlılığı. İşte onu yemeyeceksin, bunu yemeyeceksin, şu sağlıklı, o kanser yapıyor. Yani sosyal medya sürekli bize bir şey yapıp yapmamamızla ilgili komut veriyor ve önüne düştüyse de diyorsun. Korkuların varsa bu konuyla ilgili depreşiyor ve o noktaya parmak basıyor. Daha çok artıyor. Korku frekansını yayıyor bize. Korku yayıldıkça işte savaşlar oluyor, kavgalar oluyor, öfkeler oluyor. Özetle mesela kilo vermek isteyen biri geldiği zaman ya da işte bir arkadaşınla konuşuyorsun. Diyor ki işte 5 kilo daha vermem lazım. Diyorum ki niye uğraşıyorsun bu kadar? Orta çağda yaşasaydın, bu zamanla ilgili bir şey. Orta çağda yaşasaydın kimse senin suratına bakmazdı bu kiloyla diyorum. Orada kilolu kadınlar ön plandaydı. Ve onlarla bağlantı kuruluyordu. Onlar modaydı. Bu moda. O zaman bu moda olduğuna göre bu kadar takılman gerekli mi? Özetle yani bize sosyal medyanın yarattığı mış gibi yaşamlar. Olmadığımız şey olma çabası, kendimizden uzaklaşma arzumuz. Hatta kim olduğumuzu bile unutuyoruz maalesef. Yine bedensel görünüm üzerinden öz saygıyı bağdaştırarak bir soru sormak istiyorum. Bedensel görünümümüzü iyileştirmeye çalışmak veya başkalarının yaptığı olumlu yorumlar bize öz saygı konusunda kalıcı değerler yaratır mı? Şimdi alkış almak, sevilmek, onaylanmak herkesin hoşuna gider. Ama buna bağımlı olursan problem aslında. Yani sen giyiminle, kuşamınla, görünümünle ya da malın, mülkün, arabanla, taktığın işte giydiğin markalı kıyafetle kendini saygın hissediyorsan, onlar gittiği zaman eğer ki kendini yok gibi hissediyorsan, öz saygın düşüyor, yaşamak bile istemiyor, sokağa bile çıkmak istemiyorsan, o zaman burada problem var demektir. Paran varsa iyi marka alır giyersin ya da paran varsa en lüks yerlere gidersin.
Ama aynı zamanda pazardan da giyinebilirsin. Ya da gözüne batmaz. O pazardan giymiş, ben onunla görüşemem, istemem, işte benim saygınlığım var diyemezsin. Eğer diyorsan burada gerçekten öz saygınla ilgili bir problem var. Bana göre kişinin kendini bilmesi, bildiğini bilmesi, işte dediğim gibi kendi değerlerine odaklanması, yapabildiklerine odaklanması önemli. Burada şöyle bir sıkıntı var. Biz yetiştirilirken, yani hepimiz şu an için de öyle genelde, birisiyle hep kendimizi kıyaslarız. Buradan başlar aslında olmadığımız bir şey olma çabamız. Deepak Chopra'nın çok güzel bir sözü var. Diyor ki benim çocuğum diyor eğer matematiği kötü, tenisi iyiyse diyor, aileler genelde matematik dersi aldırır. Halbuki ben tenis dersi aldırırım diyor. Yani yetenekleri doğrultusunda alan açmak önemli. Ama maalesef hani hepimiz yaptık. Belki hala yapmaya devam ediyoruz. Hep kıyaslıyoruz. İyi ve başarılı olanı gösteriyoruz. Ama onun başarısı hangi alanda nasıl olur vesaire, bunlarla ilgili pek bir çalışmamız yok. Yeni nesil biraz şanslı. Sosyal medyanın pozitif tarafı. Birçok şeyi bilip öğrenebiliyorlar. Bizim anne ve babalarımız daha kısıtlı, yani çevre baskısıyla büyüdüğü için ve orada öğrendikleriyle yetindikleri için şimdi dünyanın her yerinden bilgi alabiliyoruz. Ama bunun yanı sıra bilgi kirliliği de çok fazla. Bunu ayırt etmek de zor. İşte sosyal medya ile ilgili gerçekten iyi bir okuyuculuk, iyi doğruyu kötüyü ayırt etmek çok önemli. Bizim için hani yetişkin olduğumuzdan dolayı biraz daha kolay ayırt edebiliriz ama yeni nesil için o bilgi kirliliği aslında çok tehlikeli. Onların doğruyu yanlışı ayırt etmesi daha zor. Bu bedensel görünümümüz, işte fiziksel yapımızın bizim kişiliğimiz veya yeteneklerimiz konusunda dışa vurduğu mesajlar var mıdır? Var tabii ki, yani herkesin bir tarzı, bir stili var ama burada da işte sosyal medyadan akan bilgiler çok önemli. Moda olan akımlar çok önemli. Hem eğitim anlamında, hem giyim kuşam anlamında, hem beden algısı anlamında akımlar önemli. Hani bu giyim kuşamın neresindesin, ne kadar yerindesin? Özellikle bizim gibi böyle gelişmekte olan ülkelerde bu daha çok etkili oluyor. Yurt dışında o kadar önemsemiyorlar giyim kuşamı. Bir Almanya'ya git, adam 10 yıllık kıyafetini giyer. Bizim gibi sürekli tüketim içinde değildir. Çünkü bizler zaten gelişmekte olduğumuz için hep beklentimiz o çocukluğumuzdaki gibi başarı olan ülkelerin, başarılı olan ülkeler. Onların yaşam tarzı, onların hayat tarzı, ama içine girip baksan, hani orada bir süre yaşasan hiç de öyle olmadığını bizzat deneyimleyecek kişi. Ama uzaktan davulun sesi hoş geldiği gibi sosyal medyadan da hoş geliyor. İşte öyle olmak. Özellikle bu Amerikan akımı çok güçlü. Bakacak olursan dilimize bile aktı sosyal medya aracılığıyla. Bir cümlenin içinde muhakkak arada 5 tane İngilizce kelime kullanılabiliyor. O güzel Türkçemiz artık kayboldu, yok oldu. Hani Türk olmak sanki Türkiye'de yaşamak utanç kaynağı gibi böyle bir algı yaratılıyor. Bizim kendi değerlerimiz var değil mi? Çok eski bir kültürüz, toplumuz. Türkiye'nin habitatı da öyle. Medeniyetlerin geçiş noktası olmuş. Bizim Orta Asya'dan gelme hikayemiz de aslında bakacak olursan çok derin bir medeniyetle geliyoruz buralara. Selçuklu olsun, Osmanlı olsun, sonra hani Osmanlı'nın ilk dönemleri olsun, ondan sonra Atatürk'ün dönemi olsun, hep bilgiye, okumaya önem verilmiş, okumuş insana önem verilmiş. Yani üniversite mezunu olmak, bir lise mezunu olmak çok büyük bir değer olmuş. Ama şimdi öyle mi? Asla değil. Çevremizde görüyoruz. Para sahibi olduğun zaman nasıl kazanırsan kazan hiç önemli değil. Yeter ki o paranın sahibi ol gibi. Ama bilgi kalıcı, makam geçici, özdeğer, öz saygı, kendine duyduğun öz şefkat kalıcı, ama giydiğin kıyafetler, harcadığın para, yaşadığın ev, bunların hepsi geçici. Tabii ki hayatta yaşamak için gerekli ama bu olmazsa ben yokum demek aslında en büyük problem, ama sosyal medya aracılığıyla bu çok fazla yükleniyor. İşte sürekli indirimler, sürekli satış sitelerindeki kıyafetler, yaz indirimi, kış indirimi, işte şundan alın, ondan alın. Sürekli evde bir şey var, tüketim var. O yüzden de kimsenin parası yetmiyor ve eksiklik duygusu sürekli besleniyor gibi düşünün. Yani kimse olduğu halden memnun değil. Şöyle bir şey anlatacağım örnek olarak. Bir işte temizliğe bir hanım geldi.
sürekli telefonda ve bir münakaşa içinde iş yapamıyor. Ben dedim ki nedir bu telefondaki mevzunuz? Hani bitmedi dedim. Nedir konu dedim. Kızımla dedi konuşuyorum. Kızımla kavga ediyoruz. Hayırdır dedim, yani neyin kavgası bu? iPhone 15 istiyor dedi. Böyle kaldım şimdi. Nasıl yani dedim. Yani iPhone 15 ne demek yani, çok pahalı bir telefon dedim. Sen temizliğe gidiyorsun. Mecbur alacağım abla diyor. Herkes alıyormuş diyor. Benim kızım eksik mi kalsın diyor. Böyle bir algı yaratılıyor işte. Kadın da kendi parçalıyor. Belki yasa dışı yollara bile sapabilir ki sadece çocuğunun o haz duygusunu tatmin etmek, işte o telefonla ben varım herkese masanın üstüne koyup gösterebilmek için, özetle. Yani olmadığımız şey olmayalım. Çocuklarımız da aslında bileceklerini çok iyi bilmeliler. Çünkü en iyi ortam aile ortamı, yani en güvenli ortam. Tüm yaralarımızı orada niye alıyoruz? Gelişiyoruz böylece. Ben çocuğumu pamuklar içinde büyüttüğüm zaman zarar gelmesin diye, büyüyüp dış dünyaya gittiği zaman da gelen giden vuruyor, çarpıyor. Sosyal medyada gördüğümüz her şeye bence inanmayalım. Özellikle beden algısıyla ilgili. Tabii ki güzel görünelim, temiz giyinelim, kendimize ait bir tarzımız olsun. Moda akımlarına da girebiliriz ama bu benim olmazsa olmazım olmamalı. Yani burada her şeyde olduğu gibi dengeyi iyi korumak önemli. Ben de sosyal medyaya giriyorum, bakıyorum, ediyorum ama kendime ait bir algım var ve çoğunu kafama yatmayanı kabul etmiyorum. Özellikle yani öğrencilerime de aynı şeyi söylüyorum. Lütfen diyorum, kendiniz olun, eksikliklerinize değil, tamlıklarınıza odaklanın. Tek ve biriciksiniz. O biricikliğinizi açığa çıkarın. İşte aslında bu öz şefkat, öz saygı, öz değer bu demek, özetle. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir faydam olduysa ne mutlu. Kesinlikle bundan çok büyük faydalar sağladığımızı düşünüyorum. Takipçilerimiz de, izleyenler de bunu hissedecektir. Merak ettikleri bir konu olursa videonun aşağısındaki yorumlar kısmına konuşmamızı istedikleri konularla ilgili yorumlarını bırakabilirler. Çok teşekkür ederim tekrardan. Ben teşekkür ederim.